Bir şehir düşünün. Üç tarafı denizle çevrili. Batısında yüzyıllarca orduları durduran dev surlar var. Ona Konstantiniye dediler. Şehirlerin kraliçesi dediler. Napolyon'a atfedilen o meşhur söz vardır. Dünya tek bir devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Osmanlı bu şehri defalarca istedi. Defalarca denedi, defalarca geri döndü. Peki Fatih Sultan Mehmet'e kadar neden bir türlü anlamadı? Bugün bunu konuşacağız. Cevabı anlamak için önce şunu bilmek gerekiyor. Bu şehir, jeopolitik açıdan dünyanın en kritik noktalarından biriydi. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki geçişin tam kilidiydi. Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasıydı. Ama bunların ötesinde Hazreti Muhammed'in bir müjdesini taşıyordu. Konstantiniye elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Yani bu yalnızca bir fetih değildi. Büyük, ağır, kutsal bir hedefti. Ama ne kadar büyükse hedef, onu koruyan engeller de o kadar büyüktü. Konstantinopolis'i savunan şey yalnızca içindeki askerler değildi. Şehrin kendisi başlı başına bir savunma makinesiydi. Theodosius surları tek bir duvardan ibaret değildi. Önce derin bir hendek, ardından bir dış savunma hattı, onun gerisinde ana kara surları. Katman katman, yorucu, yıkıcı bir sistem. Üstelik üç taraf denizdi. Haliç'in ağzındaki dev zincir, düşman donanmasını tamamen dışarıda tutuyordu. Yani bu şehri almak istiyorsanız tek bir cephe yetmiyordu. Hem kara, hem deniz, hem de zamanla savaşmanız gerekiyordu. Ve zaman. Çoğunlukla savunanın lehine çalışırdı. Kuşatan ordu dağılabilirdi, yorulabilirdi, hastalanabilirdi. Uzaktaki tehditler geri çağırabilirdi onu. Şehirse yerinde duruyordu, bekliyordu, sizi yıpratıyordu. Şimdi asıl soruya dönelim. Osmanlı bu şehri Fatih Sultan Mehmet'e kadar neden alamadı? Cevap basit değil. Çünkü mesele yalnızca güç eksikliği değildi. Mesele doğru gücü, doğru anda, doğru koordinasyonla bir araya getirememekti. Ve bunu anlamak için tarihin içine girmemiz gerekiyor. Yıldırım Bayezid dönemi, 14. yüzyılın sonu. Osmanlı o dönemde Balkanlarda büyük bir güçtü ve Bayezid, Konstantinopolis üzerinde gerçek anlamda baskı kurmaya başlamıştı. Şehir abluka altındaydı, nefes alamıyordu. İçeride açlık baş göstermişti. Bir adım daha belki düşecekti. Ama tam burada şunu anlamak gerekiyor. Konstantinopolis yalnızca Bizans'ın meselesi değildi. Avrupa için bu şehir bir kalkan gibiydi. Doğudan gelen her büyük gücün önünde duran son büyük kapıydı. Ve Avrupa o kapının düşmesine izin vermeyecekti. Macar öncülüğünde bir Haçlı ordusu Tuna'yı geçti. Bu tesadüf değildi. Bu doğrudan Konstantinopolis'i kurtarmak için yapılmış bir hareketti. Bayezid önce bu tehdidi karşılamak zorundaydı. 1396'da Nibolu'da bu orduyu yerle bir etti. Tarihin en büyük Haçlı yenilgilerinden biri. Zaferle döndü. Ve yeniden döndü İstanbul'un surlarına. Şehir yeniden sıkışmaya başladı. Yeniden nefessiz kaldı. Düşünün bir an. Bayezid surların önünde. Abluka işe yarıyor. Şehir teslim olmak üzere. Yüzyıllardır ulaşılamayan o hedef artık neredeyse elde. Tam o anda doğudan bir haber geliyor. Timur Anadolu'ya girmiş. Orta Asya'nın fırtınası. Kendini Cengiz Han'ın varisi olarak gören. Gittiği her yeri harabeye çeviren bir güç. Bayezid bir tercih yapmak zorundaydı. Konstantinopolis'i mi yoksa Anadolu'yu mu? 1402'de Ankara'da bu soru cevabını buldu. Ankara Savaşı. Osmanlı için tam bir felaketti. Yıldırım Bayezid esir düştü. Ordular dağıldı. Ve İstanbul üzerindeki bütün Osmanlı baskısı bir çırpıda yok oldu. Ardından gelen yıllar Osmanlı tarihinin en karanlık dönemiydi. Fetret devri. Bayezid'in oğulları birbirine girdi. Taht için kardeş kardeşe kıydı. Devlet, varlığını sürdürmek için dişini sıktı. Konstantinopolis ise beklemeye devam etti. Surların ardında serin ve sakin. Osmanlı toparlandığında 2. Murat tahttaydı. Güçlü bir hükümdardı, kararlıydı ve bu şehri almak için harekete geçti. 1422'de ordu surların önündeydi. Bu kez belki farklı olacaktı.
Ama sonra bir haberci geldi. Anadolu'da kardeşi Küçük Mustafa isyan etmişti. Karaman ve Germiyan beylerinin desteğiyle Bursa'ya kadar yürümüştü. Osmanlı tahtını tehdit eder hale gelmişti. Düşünün o anı. İkinci Murat surların tam önünde duruyor. Belki ilk kez gerçek bir şans var elinde. Ama arkasına baktığında tahtı yanıyor. Önüne baksa tarih, arkasına baksa taht. İkisini aynı anda tutmak mümkün değildi. Kuşatmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Konstantinopolis bir kez daha nefes aldı. Ama bu başarısızlığın arkasında yalnızca siyasi bir kriz yoktu. Daha derin bir sorun vardı. O güne kadar kullanılan toplar, Theodosius surları için yeterince yıkıcı değildi. Bu duvarlar çok kalındı, çok sağlamdı. İrade vardı, ordu vardı, niyet vardı. Ama surları yıkacak silah henüz yoktu. Ve o silah olmadan kim gelirse gelsin, Konstantinopolis yerinde durmaya devam edecekti. 29 Mayıs 1453. Surlar düştü. Yüzyıllardır ayakta kalan o devasa şehir nihayet kapılarını açtı. Ama burada şunu anlamak gerekiyor. 1453'ü büyük yapan şey sadece bir şehrin fethedilmesi değildi. Bu şehir daha önce de kuşatılmıştı. Daha önce de neredeyse düşmüştü. Her seferinde bir mucize gibi ayakta kalmıştı. Fatih kolay bir hedefe alan hükümdar değildi. Yüzyıllardır direnen, her büyük güce meydan okuyan bir şehri alan hükümdardı. Konstantinopolis'i bu kadar uzun süre ayakta tutan şey yalnızca taş duvarlar değildi. Onu zaman korudu, deniz korudu, siyasi çalkantılar korudu ve onu almak isteyenlerin eksiklikleri korudu. 1453 bir fethin ötesindeydi. Yüzyıllardır beklenen büyük bir müjde nihayet gerçekleşmişti. Fatih Sultan Mehmet yalnızca İstanbul'u almadı. Tarihin en uzun süren direncini kırdı ve tarih onu asla unutmadı. Bir sonraki bölümde o büyük ana gidiyoruz. İstanbul'un fethine. Videoyu beğendiyseniz ve o büyük anı kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Tarihle kalın, hoşça kalın.